Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizde şöyle güzel beyaz bir ipimiz var. Onunla başlayacağım. Şöyle az bir kalın ip, 100 gram 230 metre uzunluğu olan bir ip kullanacağım. Kullanacağım şiş 4 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Modelimize ilmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Şöyle ilmeklerimizi çıkaralım. Bu model için 2 ve 2'nin katları ilmek sayısına ihtiyacımız var. Yani çift sayıda olması gerekiyor ilmeklerimizin. Modeli kurmak için. Ben şöyle kısa bir anlatım yapacağım. Siz yapacağınız örgüye göre ilmek sayısını bu şekilde ayarlayacaksınız. Şöyle hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 ilmek var şu anda şişimde. 20 ilmekle modelimizi kurmaya başlayalım. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için düz ördüm. Bir düz, bir ters olarak birkaç sıra lastik yapalım. Şöyle ilmeklerimizi siz istediğiniz lastiğin üzerine kurabilirsiniz. Ben bir ters bir düz lastiği tercih ettim. Birkaç sıra yaptıktan sonra modelimizi kurmaya başlayalım. Modelimiz 2 sıradan oluşmakta. Kolay ve güzel bir model. Sıra sonuna kadar bir ters bir düz yaparak geldim. Lastiğimi birkaç sıra tamamlayıp geliyorum. Lastiğimi tamamladım. Şu anda örgümün arka yüzündeyim. Modelimizi arka yüzünden kurmaya başlayacağız. Yani birinci sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şişimden çıkarmıyorum. Ördüğüm ilmeği şişimde olan yani ilmeğimi ve arkasındaki ilmeğimi bir kez daha örüyorum. Yani 2 ilmekten 2 ilmek çıkarmış oldum. Bir kez doladım şişime ipimi. Sıradaki ilmeğimi düz olarak ördüm. Şişimden çıkarmadım. Ördüğüm ilmeği ve arkasındakini de ikisini bir alarak düz olarak ördüm tekrar. Bir ilmek doladım. Şu şekilde bir ilmek düz ördüm. Ördüğüm ilmeği ve arkasındaki ilmeği ikisini bir alarak tekrar düz ördüm. Şöyle ipimizi tellendirmeden alalım. Bir ilmek doladım. Yapacağımız işlem bu arkadaşlar. Bir ilmek düz örelim. Şişimizden çıkarmayalım. Ördüğümüz ilmeği ve arkasındaki ilmeği tekrar ikisini bir düz örelim. Bir ilmek dolayalım. Yani burada bir ilmek artırmış olduk bu modelin arka yüzündeyiz. Birinci sırada birer ilmek artmış oldu. Onu ikinci sırada tekrar eksilteceğiz. Bir ilmek doladım. Sıradaki ilmeğimi düz olarak ördüm. Şişimden çıkarmadan arkasındaki ilmeğiyle beraber ikisini bir alarak düz ördüm. Yani 2 ilmek örmüş oldum tekrar. Bir ilmek doladım, bir ilmek düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Aynı ilmeği aldım, bir de arkasındaki ilmeği aldım. İkisini bir düz ördüm. Bir ilmek doladım, bir ilmek düz ördüm. Şişimden çıkarmadım.
arkasındakini de alarak ikisini bir kez daha düz ördüm. Bir ilmek doladım, bir ilmek düz ördüm. Ördüğüm ilmeği şişimden çıkarmıyorum. Tekrar onu aldım, bir de arkasındakini aldım. İkisini bir düz örerek bir ilmek daha çıkarmış oldum. Sıra başında artırma yapmamıştım. Sıra sonunda bir kez doluyorum. İpimi, kenar ilmeğimi ördüm. Birinci sıra arka yüzünde modelimizi bu şekilde kurduk. İkinci sıra ön yüzündeyiz modelimizin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın şu artırmış olduğum ilmek ve arkasındaki ilmeği, şu ikisini bir düz örerek kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Bir ilmeği artırmış olmuştuk. Onu ön yüzünde kestik, yani ikinci sırada. Sıradaki ilmeğimi ters örüyorum. Ajur ve arkasındaki ilmeğimi ikisini bir düz örerek kesiyorum. Sıradaki ilmeğimi ters örüyorum. İkinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yapıyoruz. Ajur olan ilmeğimi ve arkasındaki ilmeğimi ikisini bir düz ördüm. Kestim yani. Sıradakini ters ördüm. Bir ters. İki ilmeğimi düz örerek kestim. Bir ilmek ters ördüm. Şu düz örerek kesme işlemimizde her zaman şu ajur önde olacak arkadaşlar. Birinci ilmeğimiz bu olacak. Yani ajurlu ve arkasındaki ilmeğimizi ikisini bir düz örerek keselim. Sıradakini ters örelim. İki ilmeğimi düz olarak kestim. Bir ilmek ters ördüm. İki ilmeğimi düz olarak kestim. Bir ilmek ters ördüm. Modelimizin ikinci sırası da bu şekilde. Model bu iki sıranın tekrarından oluşacak. Oldukça kolay bir model, gördüğünüz gibi. İlerledikçe model kendini gösterecek. Şu anda pek bir şey belli değil. İkinci sıramızı da yaptık. İkinci sıra yani ön yüzündeydik. Şimdi modeli bir kez kurmuş olduk. Bakın ama belli değil daha modelimiz. Bir kez daha kuralım hemen. Modelin birinci sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi bir kez düz ördüm. Sol şişimden çıkarmıyorum ördüğüm ilmeği. Tekrar ördüğüm ilmeği ve arkasındakini de alarak iki ilmeğimi bir düz örerek kestim. Bir ilmek doladım. Bir ilmek düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum ördüğüm ilmeği. Arkasındakini de alarak ikisini bir tekrar düz örüyorum. Bir ilmek doladım. Bir ilmek düz ördüm. Şişimden çıkarmadım. Arkasındakini de aldım. İkisini bir tekrar düz örerek şişimden çıkarttım. Bir ilmek doladım. Bir ilmek düz ördüm. Ördüğüm ilmeği şişimden çıkarmadan arkasındaki ilmeği de aldım. İkisini bir düz örerek şişimden çıkarttım. Birinci sıra arka yüzünde modelimiz böyle devam ediyor arkadaşlar. Bir ilmek dolayalım. Sıradaki ilmeğimizi düz örelim. Düz ördüğüm ilmeği şişimden çıkarmıyorum. Arkasındaki ilmeği de aldım. Bu defa iki ilmeği bir düz örerek şişimden çıkarttım. Bir ilmek doladım. Bir ilmek düz ördüm. Şişimden çıkarmadım. Arkasındakini de aldım. İkisini bir tekrar düz ördüm. Bu şekilde devam ediyorum sıra sonuna kadar. Sıra sonunda bir kez doluyorum ve kenar ilmeğimi örüyorum. Birinci sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptık. İkinci sıra
ön yüzündeyiz. Bakın model yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Önde ajurlu ilmeğim var. Ajurlu ilmeğim ve arkasındaki yani toplamda 2 ilmek oluyor. Arkasındaki ilmeği de aldım. İkisini bir düz örerek kestim. Sıradaki ilmeğimi ters ördüm. 2 ilmeğimi düz örerek kestim. 1 ilmek düz ördüm. Kesme işleminde arkadaşlar bu ajurlu ilmeğimiz önde olacak. Ona dikkat edelim. Ajurlu ilmeğim ve arkasındaki ilmeğimi ikisini bir düz örerek kestim. Sıradaki ilmeğimi ters ördüm. 2 ilmeğimi düz olarak ördüm, kestim. 1 ilmek ters ördüm. İkinci sırada bu işlemleri yapıyoruz. Modelimiz oldukça kolay. Ajurlu ve arkasındaki ilmeği ikisini bir alarak düz ördüm. 1 ilmek ters ördüm. 2 ilmeği bir düz örerek kestim. 1 ilmek ters ördüm. 2 ilmeği düz olarak kestim. 1 ilmek ters ördüm. Son kez yapalım. Ajurlu ilmeğim ve arkasındaki ilmeğimi ikisini bir aldım. Düz ördüm ve kestim. Sıradaki ilmeğim ters, zaten ters olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Bakın modelimiz bu şekilde oluştu arkadaşlar. Bu tarafı arka yüzü, bu taraf ön yüzü. Arka yüzünde modeli kurmaya başlıyoruz. Modelimiz 2 sıradan oluşmakta. Bir de modelin size ilerlemiş halini göstereyim. Şu şekilde modelimiz ilerleyince şöyle bir görüntüsü olacak. Bunu bir ters bir düz lastikle başladık beraber. Bunu da lastiksiz yaptım arkadaşlar. Bakın böyle bir görüntüsü var. Lastik de istemeyen bir model, yani isterseniz lastiksiz başlayabilirsiniz. İsterseniz de şu şekilde lastik üzerine de başlayabilirsiniz. Modelimizin arka yüzü de bu şekilde. Bakın şöyle. Bence gayet güzel, kullanışlı bir model. Yakadan başlama örgülerinizde de şöyle bir görüntüsü olur. Evet. Bu modeli istediğiniz örgüde kullanabilirsiniz. Çocuk örgülerinde, bebek örgülerinde, yetişkin örgülerinde kullanabilirsiniz. Yani modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Siz nelerde kullanacaksınız? Onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.